Bugün size komple resim çizimi konusunu anlatacağım. Komple resim çizme. Bir makine veya mekanizmayı oluşturan parçaların bir araya getirilmiş halini gösteren ve teknik resim kurallarına göre çizilmiş resimlere komple resim denir. Başka bir deyişle komple resim, herhangi bir makine veya mekanizmayı oluşturan parçaların bir bütün olarak gösterildiği resimlerdir. Bazı yayınlarda ve günlük kullanımda birbirine karıştırılan komple resim ile montaj resmi farklı amaçları olan resim türleridir. Komple resim çizme. Bir komple resimden aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir. Bir komple resimden aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir. Bir parçaların şekil ve adetleri, iki parçaların takılış ve sökülüş sıraları, 3 birlikte çalışacak parçalar, 4 bir tasarımın, makinenin ve benzeri görevi, 5 ayrıca mekanizmayı oluşturan parçaların imalat resimlerini çizebilme imkanı, 6 tamir, bakım işçiliği, kullanma kılavuzuyla ilgili olarak faydalı bilgiler. Montaj resmi ise, komple resmi oluşturan parçaların komple resim içerisindeki yerini, nasıl takılacağını, görevinin ne olduğunu parçaları yerlerine takılmış olarak gösteren resimlerdir. Montaj resimlerinde parçaların takılış sırası ve birbirleriyle olan ilişkileri kolaylıkla görülüp incelenebilir. Komple ve grup komple resimlerinin incelenmesi. Kullandığımız birçok tezgah ve makine sistemleri çok sayıda parçanın birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Bizim bu şekilde sistemleri alt gruplara ve kısımlara organlara ayırarak incelememiz ve montaj resimlerini çizmemiz gerekir. Aksi halde aşağıda belirtilen olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. 1/1 ölçekle resimler çizilecek olsa çok büyük resim kağıtları gerekir. Küçültme ölçekleriyle çizilecek olsa parçaların anlaşılması güçleşir. Montajının nasıl yapıldığı hakkında bilgiler elde edilemez. Hazırlanacak olan bakım ve kullanma kılavuzlarım hazırlamak zorlaşır. Komple ve grup komple resimlerinin incelenmesi. Komple resim. Grup resim. Hareketli çenenin montaj resmi. Yukarıdaki resimler incelendiği zaman komple bir makine sistemini oluşturan alt sistemler hakkında şu bilgiler elde edilir. Birkaç grup ve kısımdan oluştuğu. 2 grup ve kısımların yerleri. 3 grup ve kısımların diğer grup ve genel sisteme birleştirme şekli. 4 mekanizmanın veya grubun montaj halindeki büyüklüğü gibi konularda bilgi sahibi olunabilir. Komple resim antetinin doldurulması. Resim sayfası üzerindeki görünüşlerde belirtilmeyen veya belirtilmesi uygun görülmeyen çeşitli bilgiler resim kağıdının yazı alanı denilen belirli bir bölümünde gösterilir. Komple resmi antetti 2 kısımdan oluşmaktadır. A. Başlık. B. Parça listesi. Antet. Komple resim antetinin doldurulması. Başlık, resim kağıdının sağ alt köşesine yerleştirilir. Başlığın genişliği dosyaya konulacak resimlerin katlama genişliği olan 190 mm'yi geçmemelidir. Yüksekliği de olabildiğince az olmalıdır. Kesilmiş yaprağın kenarlarıyla başlık kenarları arasında, istenirse A3 veya daha büyük formlarda 10 mm A4 ve daha küçük formlarda en az 7 mm aralık bırakılır. Başlıkta bulunması gereken bilgiler şunlardır. Bir kurumun adı ve işareti. 2 resim numarası. 3 parça adı. 4 ölçek. 5 resimden sorumlu olanların adları, imzaları ve tarihleri. 6 sayı. Komple resim antetinin doldurulması. Bu bilgilerden başka yazı alanlarına ilave edilebilen bilgiler. Bir iz düşüm metodu işareti. 2 düzeltme veya değiştirmeler. 3 bir resmin yerine başka bir resim geçtiği takdirde, yeni resme eski resim numarası ve eski resme yeni resim numarası. 4 sembol ve diğer işaretlerin açıklaması.
5 görünüşler üzerinde belirtilmemiş genel toleranslar. 6 takım, alet, düzen, mastarlar ve standartlara ait esaslar. 7 ihtiyaç halinde alıcı adı. 8 görünüşlerde belirtilmediği takdirde çok tekrarlanacak olan genel notlar. 9 resmi çizilen montaj resminden faydalanarak kaç adet üretileceği. Komple resim antetinin doldurulması. Çizen ve kontrol eden kişilerin adları, çizim ve kontrol tarihi ve imza yeri yazı yüksekliği 2,5 veya 3,5 mm olmalıdır. Parça sayısının yazılacağı alan yazı yüksekliği 2,5 veya 3,5 mm olmalıdır. Kurum adının yazılacağı alan yazı yüksekliği 3,5 mm olmalıdır. Ölçeğin yazılacağı alan yazı yüksekliği 5 mm olmalıdır. İşin adının yazılacağı alan yazı yüksekliği 5 mm olmalıdır. Resim numarasının yazılacağı alan yazı yüksekliği 5 mm olmalıdır. Kurum amblemi. Komple resim antetinin doldurulması. Parça listesi, komple resimdeki parçaların adetlerini, adlarım, standart elemanların anma boylarını, standart numaralarını ve kaba boyutlarını taşımalıdır. Başlık kısmının üzerine ve başlık genişliği kadar çizilmelidir. Yer olmadığı veya yetmediği zaman kağıdımızın uygun bir yerine çizilebilir. Bir parçalara ait montaj numaraları ve her parçaya verilen resim, parça listesinde ait oldukları yere alt taraftan başlamak üzere yukarı doğru sırayla yazılmalıdır. 2 resmi çizilmeyen parçaya resim numarası verilmediğinden standart numarası yazılır. 3 parça listesi doldurulurken yazı yükseklikleri H3,5 mm alınmalıdır. 4 yazı yüksekliği 3,5 mm alındığı takdirde 5 mm olan antetler arasındaki satır aralığı 6 mm alınabilir. 5 yazı kalınlığı yazı yüksekliklerine göre H, 5 mm için D, 0,5 mm ve H, 3,5 mm için D, 0,35 mm alınmalıdır. 6 tüm düşey çizgiler kayım alanların adlarının yazılı olduğu yerlerdeki yatay çizgiler kalın çizilir. Komple resim antetinin doldurulması. Parça sayısının yazılacağı alan. Parça adı ve özelliklerinin yazılacağı alan. Resim veya standart numarasının yazılacağı alan. Parça numarasının yazılacağı alan. Parça malzemesinin yazılacağı alan. Açıklamaların yazılacağı alan. Komple resim antetinin doldurulması. Resim numarası, standart numara, parça listesinde yer alan resim numarası veya standart numarası kısınma parça standart makine elemanı ise standart numarası yazılır. Standart değilse parçanın resim numarası yazılır. Montaj numarası, montajı oluşturan parçaların montaj numaraları aşağıdan başlanıp yukarıya doğru yazılmalıdır. Malzeme, parçaların hangi malzemeden yapıldığı parça listelerinde ait olduğu sütuna yazılır. Bu malzemelerin taşıdığı rumuzla yazılır. Malzeme cinsinin yazılmasına ihtiyaç duyulmayan bazı standart parçalarda malzeme sütununa bir çizgi çizilir veya hazır kelimesi yazılır. Sayı, parçaların kaç adet olacağı parça listesinin sayı kısmına yazılır. Komple resim antetinin doldurulması. Parça adı ve boyutları, montaj resminde numaralandırılan her parçanın, organın ya da grubun adı parça listesinde parça adı ve boyutları kısmına alt alta ve aynı hizada yazılmalıdır. Standart elemanlar standartlarda verilen adıyla yazılır. Diğer parçalar alışılagelmiş isimleriyle ya da yaptığı göreve uygun olarak isimlendirilerek yazılır.
Açıklamalar, talaş kaldırarak şekillendirilecek parçanın kaba ölçüleri buraya yazılır. Ayrıca parçanın ağırlığı, markası gibi bilgiler de buraya yazılabilir. Toplam parça sayısı. Tüm parçaların o komplede kaç tane olduğunun bir anda görülmesi bakımından listenin üst kısmına, toplanı parça sayısı satırına yazılır. Komple resim antetinin doldurulması. Antetlerin çizilmesi ve doldurulmasında çizgi kalınlıklarına, yazı ve rakam yüksekliklerine dikkat edilmesi gerekir. Bu, resmin başkaları tarafından rahat ve hatasız okunmasına yardım edeceği gibi resmin genel görünüşünün güzel olmasını sağlayacaktır. Montaj resim antetini oluşturan başlık ve parça listesine yazılan bilgilerin aşağıdaki özelliklere uyması gerekir. Bir antet doğru ve eksiksiz olmalıdır. İki bilgiler başlıkta ayrılan yerlerine yazılmalıdır. Komple ve montaj resminin numaralandırılması. Animasyonu görelim. Birçok parçadan oluşan makine elemanlarının birbirleriyle karışmasını önlemek ve montajda sıralamayı takip etmek amacıyla montaj resimleri numaralandırılır. Her parçaya, kısmına ve gruba montaj bakımından bir numara verilmelidir. Bir montaj sırasına göre numaralandırma, parçaların montajı oluşturulurken parçalar hangi sıra ile takılıyorlarsa o sıra ile numaralandırılır. Bu numaralandırmaya montaj veya parça numarası denir. Montajı yapılan grubun sırasına göre sökülebilmesi için tersten numaralandırarak bir sökülüş numarası verilebilir. Komple ve montaj resminin numaralandırılması. İki parça büyüklüğüne göre numaralandırma. Boyut, hacim ve ağırlık bakımından en büyük parçadan başlayarak numara verilir. Kıyaslamak olarak diğer parçalara sırasıyla numaralar verilir. Komple ve montaj resminin numaralandırılması. 3 imalat yöntemlerine göre numaralandırma. İmalat yöntemlerine göre ayrı ayrı ve sırayla numaralar verilebilir. Böylece aynı tip parçaların arka arkaya numaralandırılması sağlanmış olur. Üretim metotları olan döküm, talaşlı imalat, kaynak ve benzeri gibi yöntemlerden birisi ile üretilen parçalar veya standart parçalar ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Montaj numarası verme kuralları. Bir mekanizmayı ya da makineyi oluşturan parçaların, küme ve kısımların veya grupların yer ve konumlarını belirlemek, parça listesini oluşturmak için T'den başlayarak bir numara verilir. İki parça sayısı 10'dan az ise bir basamaklı. 100'den az ise 2 basamaklı, 1000'den az ise 3 basamaklı rakamlar kullanılır. Bir parça birden fazla kullanılıyorsa tekrar numaralandırılmaz. Ancak farklı malzemeden yapılacaksa farklı numara verilir. Montaj numarası verme kuralları. 4 parçanın en açık olarak görüldüğü görünüşte, parçadan çıkarılacak bir kılavuz çizgisinin ucuna numarası yazılmalıdır. Bu numara parçanın montaj numarasıdır. 5 mecbur olmadıkça aynı numara tekrar edilmemelidir. 6 verilen numara göze çarpacak büyüklükte ve yaklaşık olarak resimde kullanılan ölçü yüksekliğinin 2 katı kadar olmalıdır. Bu değer 5, 7 veya 10 mm arasında değişir. 7 numaraların yazı kalınlığı 0,5-0,7 mm arasında olmalıdır. 8 montaj numarası görünüşten yeteri kadar uzaklıkta yazılmalıdır. Montaj numarası verme kuralları. 9 montaj numarası yatay ve düşey olarak aynı hizada bulunmalı ve birbiriyle yeteri kadar mesafede olmalıdır. Resimde kesik çizgi ile çizilerek gösterilmiştir. 10 numaralar çember içine alınmamalıdır. Ancak numara farklı görünüşlerde birden fazla kullanılmışsa son yazılan numara çember içine alınabilir.
11 montaj resimlerinde kontalara da resmi çizilmemesine rağmen numara verilir. 12 bazı durumlarda resimde gösterilmeyen ama birbiri ardından takılan cıvata, rondela ve somun gibi komşu elemanlardan bir tanesinin gösterilmesi veya yerinin belirtilmesi diğerlerinin de gösterilmesini sağlar. Bu elemanlara ait numaralar arasına çizgi konularak yan yana yazılabilir. Montaj numarası verme kuralları. Montaj resminde parça en açık olarak hangi görünüşte belirtiliyorsa o görünüşte parçadan dışarıya bir kılavuz çizgi çizilip ucuna numarası yazılmalıdır. Her montaj numarası ilgili parçaya bir kılavuz çizgi ile birleştirilmelidir. İki kılavuz çizgiler sürekli ince çizgi ile çizilir ve parça içerisinde son bulan ucuna nokta konulur. Çok ince parçalara nokta konulamaması durumunda çizgisel yüzeye kadar getirilen kılavuz çizginin ucuna bir ok veya kısa bir kanca konulabilir. 4 kılavuz çizgileri birbirini kesmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 5 mümkün olduğu kadar kısa ve eğik çizilmelidir. 6 kılavuz çizgileri yatay ve dikey çizilmemeli, birbirine paralel olmamalıdır. Resim numarası verme. Resim numaraları genellikle başlığın sağ alt köşesinde ayrılan yere 5-7 mm yükseklikte yazılmalıdır. Komple bir montaj resmi grup, organ ve parçalardan oluşur. Bunun için her birisinin ayrı ayrı numaralandırılması gerekir. Bir montaj resminde, bir montaj resmi. 2 grup komple resmi. 3 kısım komple resmi. 4 parça imalat resimleri olarak 4 grupta numaralandırılır. Resim numarası verme. Bir kısım, komple resimlere makinenin tipi, büyüklükle ilgili bazı ölçüleri, üretim yılını veya üretim sıra numarasını gösteren ve rakam ve harflerle ifade edilen bir ana numara verilir. Ana numara. 2 kısım, kompleyi meydana getiren grup sayısıdır. Grup sayısına 1-9 arasında ise tek rakam, 10-99 arasında ise çift rakam, 100-999 arasında ise 3 rakamlı bir numara verilir. Grup numarası. 3 kısım, grupları meydana getiren organ sayısıdır. Kısım sayısına 1-9 arasında ise tek rakam, 10-99 arasında ise çift rakam, 100-999 arasında ise 3 rakamlı bir numara verilir. Organ numarası. 4 kısım. Kısımları meydana getiren parça sayısıdır. Parça sayısına 1-9 arasında ise tek rakam, 10-99 arasında ise çift rakam, 100-999 arasında ise 3 rakamlı bir numara verilir. Parça numarası. Resim numarası verme. ...2021 yılında çizilen torna tezgahı. İki haneden oluşan grup numarası. İki haneden oluşan kısım numarası. İki haneden oluşan parça numarası. Resim numarası verme. Torna arabası grubu ve kalemlik kısımlarının numaralandırılması şöyle olacaktır. Torna tezgahının resim numarası, TT21, 000000. Torna arabasının resim numarası, TT21, 05, 0000. Kalemlik montaj resmi numarası, TT21, 05, 04, 00. Kalemliğe ait bir numaralı parçanın imalat resmi numarası, TT21, 05, 04, 01. Animasyonu görelim. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesi. Komple ve grup resimlerinin çizilirken genel teknik resim kuralları geçerlidir. Görünüşler. Bir montaj resimleri mümkün olduğu kadar en az görünüşle ifade edilmelidir. 2 komple ve montaj resimler sistemi, projeyi veya makineyi en iyi anlatan görünüş ön görünüş olacak şekilde yeterli görünüş sayısı belirlenerek çizilir.
3 karmaşık kısımları anlatmak için detay veya özel bakış açılarıyla çizilen özel görünüşler de çizilebilir. 4 seçilen görünüşlerden daha çok parçaların, montaj ve mekanizmanın görevi dikkate alınmalı, parçaların şekil ayrıntılarına önem verilmemelidir. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesi. Kesitler. Montaj resminde uyulması gerekli kesit kurallarım şu şekilde sayabiliriz. Bir kesit alma kuralları montaj resimlerde de aynen geçerlidir. İki mekanizmanın dışarıdan görünmeyen iç kısımlarındaki birleştirme ve montaj durumları kesit alınarak gösterilmelidir. 3 kesit alınarak çizilen parçalardan birbirine temas edenler ters yönde tarama çizgileriyle taranmalıdır. 4 büyüklükleri farklı olan parçaların tarama aralıkları farklı olmalıdır. 5 taramalar aynı yönde çizilmek mecburiyetinde kalındığında tarama aralıkları farklı olarak çizilebilir. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesi. Resim ölçeği. Bir montaj resim genellikle bir ölçekte çizilir. 2 ölçek yazısı 5 mm olarak yazılmalıdır. 3 çok büyük mekanizma ve projelerde, örneğin bir inşaat veya iş makinesi komple resminde küçültme veya çok küçük makine veya aletlerin komple resimlerinde detayları açıklamak için büyütme ölçekleri kullanılabilir. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesi. Çizgiler. Bir montaj resminde kullanılan çizgi kalınlıkları TS 10845 ve TS 10846'ya uygun olmalıdır. İki büyük paftalarda daha kalın çizgi kalınlığı kullanılabilir. 3 birbiri ile temas eden parçaların temas eden yüzey çizgileri tek çizgi olarak çizilmelidir. Ancak çizgi aralarında boşluk varsa ve bu boşluk belirtilecekse 2 ayrı çizgi ile ifade edilebilir. 4 kesik çizgi mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. 5 bağlama sistemlerinde iş parçaları, hareket sınırları ve komşu parçalar 2 noktalı kesik çizgi ile belirtilir. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesi. Ölçüler. Bir montaj resimlerinde genellikle ölçü verilmez. İki montaj sırasında gerekebilecek dış hacim ölçüleri, eksenler arası hareket miktarları, açıklık ve benzeri gibi ölçüler verilebilir. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesinde işlem sırası. Bir resim çizimi için standart boyutta bir kağıt ölçüsü belirlenmelidir. 2 kağıt ölçülerine göre çerçeve ve antet çizilmelidir. 3 doğru ölçek seçimi yapılır. 4 ince çizgiler ile resim tamamen çizilir. 5 ölçü çizgileri, ölçü bağlama çizgileri çizilip üzerlerine ölçüleli yazılır. Komple ve grup komple resimlerin çizilmesi. Bir montajın toplam parça sayısı, 44. 2 standart parça sayısı, 10. 3, 2, 7 ve 11 numaralı parçaların birbiri ile nasıl monte edildiği. Cıvata, somun ve rondela ile birbirine monte edilmiştir. 4 montaj resim numarası, 06, 01, 00. 5 hangi parçaların imalat resmi çizilmeli? Standart olmayan parçaların imalat resim çizilmelidir.